İlk karavan maceramdır. Sarı Alan Yaylası'na çıkarken kara saplanıp yollarda kalacağız. Kıvılcımı soldan attı ama. Hop. Bolu'nun eşsiz doğasında kaybolup karın ve yalnızlığın tadını çıkaracağız. Abant Gölü Tabiat Parkı'nın huzurlu manzarasında kışa doyacağız. İlk deneyimimde neler tecrübe ettim? Kışın karavanla tatil yapılır mı? Nerelerde ücretsiz kamp attım? Neye ne kadar harcadım? Hepsinin cevabını bulacağım. 3 günlük solo karavan maceramın 2. bölümü başlıyor. Topuk Yaylası'nı bitirdim. Saat 3.30 yaptım, neredeyse bir günümü burada geçirdim. Buradan şimdi daha doğuya ve güneye iniyorum. Biraz da yukarı çıkıyorum. Sarı Alan Yaylası. Belki de zincir takmam gerekecek. 1,5 saat yolum var. Hadi hayırlısı. Karavanla ilk kış maceramdan çıkardığım derslerle dolu bir bölüm başlangıcıdır bu. Bolu'nun yüksek yaylalarında wild camping yapacağım için yaşam akümde enerji problemi yaşamamak adına depomu doldurmayı unutmuyorum. Biraz da benzinciye uğrayacağım diye ana yoldan sapmış oldum. O yüzden de tarihi yoldan gidiyorum. Çok önemli değil. Ama tabii ki yine bir tık planladığımdan daha geç varmış olacağım. Ne yaparsın ki? Sevimli dağ köylerinin buz tutmuş yollarında bir süre ilerledikten sonra burayı drone'la da çekmeye karar verdim açıkçası. Şöyle hafif bir sağlayacağım ve drone'umu hazırlayacağım. Başıma geleceklerden bir haber, manzaranın tadına drone kaldırıyorum. Kara batıyorum ha. Gittikçe kara batıyorum abiciğim. Hayatın bu kadar hızlı yanıt vereceğini bilsem başka şeyler isterdim. Evet. Şu anda drone uçurmak için kenara park ettim ve burada kaldım. Allah kahretmesin. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Kapı yuttuk. Gerçekten şurayı açmak istiyorum. Sorunsuz bir kış kampı deneyimi için araç boy kar küreği şartmış dedirten anlardır bu. Ben ettim, siz etmeyin. Elimin neresini kestim ya? Hızlıca kolay takılır zincirlerimi takıp yeniden deniyorum. İşte şimdi sıçtık dediğim anda Bolu'nun yardımsever insanları imdadıma yetişiyor. Aleykümselam. Başka? Bir iki turda onlarla birlikte deniyoruz. İnsanlar beni kurtarmaya çalışırken tabii ki de işi gücü bırakıp çekim yapamıyorum. Ha, zinciri de attı değil mi? Evet. Ne yapacağız abi? Anca traktör çıkaracağım. Ne diyorsun ya? Evet. Var şurada ya, Reşat var istersen Reşat. Burada zincir yok mu? Yok. İçeri sardı o zaman. Vallahi içeri sardı. Kurtulmak için traktörü beklerken gerçek bir kış kampı deneyimi için lastiğin tümünü saran bir kar zincirinin şart olduğunu tecrübe ediyorum. Ve aslında en önemlisi rota bilginizi detaylı olarak karavanı kiraladığınız şirket ile paylaşmanız ki doğru ekipmanları sizin için hazırlasınlar. Ben yuvarlak olarak Düzce civarı dedim. Detay vermedim. Ama bu kadarını ben de beklememiştim açıkçası. Traktörcü Refik abiye selam olsun. Abi inanamıyorum, traktör geldi ya. Küçük çaplı bir hezimet yaşadım. Zincirlerim burada duruyorlar. Yollar aşırı karlı. Zincirlerim de bir kısım pert. Umarım bundan sonraki süreçte her şey yolunda gider. Biraz açıkçası tırsıtıcı olmaya başladı. Karanlığa kalmak hiç hoş olmadı ya. Rota oluştururken zamanı doğru planlamanın önemini hatırlattığı anlardır bu da. Kısaca karanlığa kalmayın. Daha karavanı park edecek uygun bir yer bulacağım. Tam sola döneceğim yerin orada. Aa, karavan mı o? Ya size helal olsun. İşte bu ya. Bir çekme karavan var. Solda. 200 metre sonra sola dönün. Afiyetler olsun efendim. Sonunda Sarı Alan Yaylası'ndayım. Manzara harika.
sola dönün. Ardından sağa dönün. Neyse, köye mi götürüyorsun sen beni? 100 metre sonra U dönüşü yapın. U dönüşü yapın. Nereden Ardından yapayım? sola dönün. Varacağın yerin tam olarak neresi olduğu hakkında bilgin azsa, karanlıkta hedefe ilerlemeye çalışmak yerine emniyetin için uygun bir yerde gecele karavansın sen be kardeşim. Tecrübesi yükleniyor. Geri geri geliyorum abiler. Geri geri geliyorum. Nereden döneceğimi bilmiyorum ama ışıklı alana kadar böyle gitmeyi planlıyorum. Hayır. Hayır. Batacağız mı gene ya? İki saat içinde de 2 kez yolda kalmazsın be abi dedirten cinnet anlarıdır bunlar. Kaldım yine ya. Allah kahretsin. Niye onların yanına park etmiyorum ki abi? Halim bu arkadaşlar. Halim bu. Hava eksilerde. Tahta koydum. Tahtayla denedim. Teker de boşa dönüyor. Bütün zincirlerini de attı. Gidip yardım istemekten başka hiçbir çarem yok. Neler olacağını göreceğiz. Zincir bile patiye tutuyor. Anadolu'nun yardımsever insanları yine imdadıma yetişiyor tabii ki. Kıvılcımı soldan attı ama. Gerçek bir wild camping deneyimi için el feneri ve kafa lambasının önemini vurgulayan anlardır bu da. Kıvılcım atıyor, evet. Vallahi çıkacak. Oh be. Abi teşekkür ederim, çok sağ ol ya. Artık ben söyleyeceğim bunu ya. Sen buradan geri gideceksin. Nerede kalacaksın sen burada? Abi şu abilerin yanına çekeceğim ya. Abilerin dibine çekeceğim yani. Aynen. Şuraya geri vereyim ben arkasında. Abi geri döner mi, almasın gene ya. Yalnız yola çıkmaktan korkmayın. Türkiye'de asla yardımsız kalmazsınız. Evet tamam. Oradan yine dönmesi sıkıntı olacak. Yolda sıkıntı yok. Binin siz. Ha vallahi abi. Selam bu. Abi Allah razı olsun. Orada görüşeceğiz zaten. Arabayı çıkarttı adam geri düz yola kadar, yine karlı tabii de düz yola kadar, bir kısmını izlediniz zaten. Oradan da buraya bir özelliği olmayan bir yere de kara batmayacak şekilde yolun ortasına çektim gibi bir şey yani. Biraz sola verdim arabayı ama. Hemen ısıtıcımı açıyorum. Malum çok üşüdüm. Full bu geceyi motor açık geçireceğim. Biraz gürültülü olma ihtimali var çünkü kullanacak hiç enerjim kalmadı. Yani çok geç hareket ettim. 2.30 gibi falan hareket ettim. O zaten ayrı mesele. O saate kadar kullandım karavanın içinde ve bastoyu da kullandım, ısıtıcıyı da kullandım, prizleri de kullandım, drone şarj ettim vesaire. Normalde kendini recharj edebiliyor ama hava kapalı olduğu için bugün güneş enerjisi panelim çok istediğim ölçüde enerji üretemedi. O yüzden motoru açtım ve bastoyu ve şarjlarımı halledebilmek için motoru bir süre açık kullanacağım. Isındım. Her duruma karşı yanınıza özellikle kolay hazırlanabilir, bol bol yedek yiyecek ve su almanızı öneririm. Bazen pişirmek için haliniz ve vaktiniz kalmayabiliyor. Karavanın içi aşırı hızlı kirleniyor. O yüzden ben terlik getirmeyi unuttum. Daha doğrusu hiç aklıma gelmedi. Mutlaka yanınıza terlik almanız gerekiyor. Ayrıca tüm gün karda kıyamette botlarınızın ıslanabileceğini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Yemek keyfinin ardından viski eşliğinde başıma gelenleri izledikten sonra sızıyorum. Gece bayağı kar yağmış. Bembeyaz. Güne başıma gelenler dünde kaldı. Bugündür başlangıcı yapıyorum. Çünkü doğanın ortasında uyanmak kalben. Şöyle bir yerdeyim. İnsan eli değmemiş bakir bir güzellik olan Sarıalan Yaylası 14 yayladan oluşan bir yaylalar topluluğu aslında. Rakım 1650 metre. Karadeniz ikliminin hakim olduğu yaylanın havası gerçekten tertemiz. Bolu'nun merkezine 32 kilometre uzaklıkta yer alan Sarıalan Yaylası kamp alanının işletmesi herhangi bir özel tesise ait değil.
Konaklamak için herhangi bir ücret ödemeyeceğiniz yaylada istediğiniz yerde çadır ve karavan kampı yapabilir, ateş yakabilirsiniz. Yaylaların arasında serpiştirilmiş Mendereslerin görüntüsü kartpostallık manzaralar sunuyor. Burası Türkiye'nin en güzel Menderes oluşumlarını izleyebileceğiniz, Aladağ Çayı'nın başlangıç noktasını oluşturan muhteşem bir coğrafya. Doğanın bembeyaz bir kar örtüsüyle kaplandığı kış kampında birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Özellikle bahar ve yaz mevsiminde bölgede trekking, gezi, koşu ya da bisiklet turu için uygun bir atmosfer bulunuyor. Doğanın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum ama kar görmüş bir masum şehirli olarak önce bazı planlar yapmam lazım. Gerçekten bütün gece yolun ortasında durdum. Az çok da şuradan ne kadar kar yağdığı da anlaşılıyor. Ve kimse bir laf etmedi. Böyle dümdüz gelmem lazım. Oh! Geçtiğim yeri buz yapmışım resmen. Karavan orada. Geri buraya kadar geleceğim. Şu taraflara batmamam lazım. Bu taraflarda beni karalıyor. Malum daha dün yolda kaldım. Ama burada da kalırsam diyorum beni çekerler herhalde diyorum. Traktör var. Yerleşim yerinden çok uzak değilim. Tüm gece avlayan it sensin değil mi lan? Kar kalınlığını anlatabiliyorumdur umarım. Sanırım oldu. Yeni kar olması iyi. Şunun üzerinden ilk giden araç benim olmam da iyi değil. Yolu göremiyorum. Hazır karda araç olayına alışmışken bu karda kışta yapılabilecek en iyi aktiviteye karar veriyorum. Yaylaların arasında karavanla geziniyorum. Bembeyaz özgürlüğün tadını çıkarmaktır bu. Issızlığın ve yalnızlığın adrenalin dolu keyfini çıkardığım anlardır bu da. Kenarında Mendereslerin aktığı doğa harikası yolların arasında ilerliyorum. Şirin dağ köylerinin içinden geçiyorum. Çok güzel yollar. Sonunda bir Menderes'in kenarında, kayın, gürgen ve meşe kaplı bir manzaranın dibinde kahvaltı ve lunch için duruyorum. Aşağıda da mis gibi bir Menderes var. Açan güneşin de yardımıyla dolan yaşam aküm sayesinde doğanın huzurlu melodisi eşliğinde kahvaltımı yapıyorum. Birkaç saat manzaraya karşı keyif yaptıktan sonra kar fırtınası başlarken günlük adrenalin dozumu almak için FPV uçuruyorum. Fırtına bastırmadan tablo gibi manzaranın içinde yine yollara düşüyorum. Vay be. Manzara çok aşırı güzel ya. Baksana şuraya. Of. Avant Milli Parkı'na gidiyorum. Yaklaşık bir 40 dakika yolum var. Vakitlice oradayım diye düşünüyorum. Umarımcım. Karşı tarafta inanılmaz aramalar, taramalar, bir şeyler.
Oho. Abant Gölü Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Gölün denizden yüksekliği 1328 metre. Abant Gölü yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahip. Özellikle kışın buz tutan göl harika manzaralar yaratıyor. Göl çevresinde piknik, kamp, sportif olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü, bisikletle, faytonla, atla gezinti yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Kocaman bir karası. Akıllı çocuk. Buz tutmuş göletin tadını çıkarmayı tabii ki unutmadım. Tabiat parkı olması nedeniyle kurallar çok sıkı. Gölet üstünde drone ile uçmanızı engelleyecek bir sinyal bariyeri var. Konaklamak için birçok seçeneğin bulunduğu tabiat parkında belirlenen alanlar dışında ateş yakamaz, kamp yapamaz, karavanla konaklayamazsınız. Ben de 2 gecelik white camping deneyiminin ardından karavan maceramın 3. ve son gecesini temiz su, pis su, elektrik ve benzeri ihtiyaçlarımı karşılamak için Abant Camping'de geçirmeye karar veriyorum. Huzurlu bir akşamı hak ettiğimi düşünüyorum. Şöyle park ettim. Şimdi karavanı kayıt yaptıracağım. Manzara gerçekten müthiş. Müthiş. Abant Camping'e karavanım için 300 TL ve enerji için 100 TL ödedim. Fiyatlar makul. Ayrıca kamp alanı gayet temiz. Alan olarak bayağı ferah ve manzarası harika. Akşam keyfinden önce gün batımında biraz FPV'ye kim hayır diyebilir ki? İstanbul'dan başlayan 3 günlük ilk solo karavan maceramın sonuna geldim. Düzce Topuk Yaylası, Bolu Sarıalan Yaylası, Abant Gölü Tabiat Parkı rotasında toplam 750 kilometrelik gezim için karavan kirası, yakıt, konaklama, yemek, HGS geçişleri ve ekstralar için toplamda 15.000 TL harcadım. Bu özgürlük için değer diye düşünüyorum. Kışın karavan kampı kesinlikle yapın derim. Yeni maceralar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Olaylara karışmayın.